Bir tarih yazılıyor ve biz bu tarihin tam ortasındayız. 28 Şubat 2026 saat sabahın erken saatleri. Tahran'da patlama sesleri yükseldi. Dumanlar şehrin dört bir yanını sardı. İran genelinde internet erişimi aniden durdu ve dünya tarihinin belki de en büyük Orta Doğu krizine uyandı. Amerika ve İsrail İran'a eş zamanlı büyük bir saldırı başlatmıştı. Operasyonun adı ise Destansı Öfke. Neden şimdi, neden bu ülkeler ve Türkiye bu denklemin neresinde? Bayanlar baylar, Bıyık Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu savaş bir anda çıkmadı. Kıvılcımlar yıllardır birikiyordu. İsrail'in bölge politikasında çok net kırmızı bir çizgi var. Bulunduğu coğrafyada hiçbir ülkenin nükleer kapasiteye ulaşmasına izin vermez. Bunu daha önce de uyguladı. 1981'de Irak'ın reaktörünü vurdu. 2007'de Suriye'deki nükleer tesisi hedef aldı. İran ise bu çizgiyi aşmak için yıllarca çalıştı. Ve son verilere göre uranyum zenginleştirme kapasitesi %60 saflığa ulaştı. İsrail için bu varoluşsal bir tehdit anlamına geliyordu. Ama işin içinde sadece İsrail yoktu. Amerika'da yıllardır İran'ın nükleer programını durdurmak istiyordu. 2018'de Trump, İran nükleer anlaşmasından çekildi. Ağır yaptırımlar uygulandı. İran ekonomisine ciddi darbe aldı. Ancak İran programı durdurmadı, tam tersine hızlandırdı. Bir de tarihin gösterdiği acı bir gerçek var. Saddam Hüseyin'in nükleer silahı yoktu. İşgal edildi, idam edildi. Kaddafi nükleer programını bıraktı. Birkaç yıl sonra devrildi. Kuzey Kore ise nükleer kapasiteye ulaştıktan sonra müdahaleden muaf kaldı. İran bu örneklerden ders çıkardı ve programını bırakmayı reddetti ve geçtiğimiz yıl kıvılcımlar fiilen alevlendi. İsrail ile İran arasında gerçek anlamda çatışma başladı. İsrail tek bir operasyonda İran'ın 67 üst düzey komutanını etkisiz hale getirdi. Mesaj netti. Seni yatak odasında bile buluruz. Sahte bir barış süreci başladı ama altta kor ateş yanmaya devam etti. 27 Şubat Trump, Cenevre görüşmesinden memnun olmadığını açıkladı. Aynı anda pek çok ülke vatandaşlarını İran'ı derhal terk edin çağrısı yapıyordu. Bu bir tesadüf değildi. Çünkü haftalardır bölgede devasa bir askeri yığınak yapılmıştı. Uçak gemileri, füze savunma sistemleri, savaş uçakları, 2003 Irak işgalinden bu yana bölgedeki en büyük Amerikan askeri varlığı. Tencereye yemek çoktan atılmıştı, ateş kısık yanıyordu. 28 Şubat sabahı ateş tam anlamıyla açıldı. Tahran'dan arka arkaya patlama sesleri geldi. Tahran, İsfahan, Kum, Kereç, Kirimşah, birden fazla şehir aynı anda hedef alındı. Özellikle bakanlıklar ve nükleer tesisler hedef alındı. Fordo, Natanz, İsfahan nükleer tesisleri vuruldu ve ardından büyük darbe geldi. 36 yıldır İran'ın mutlak otoritesi olan Hamaney hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu yayını kesmek zorunda kaldı. Hükümet 40 günlük resmi yas ilan etti. Orta Doğu'nun en güçlü dini otoritesi artık yoktu. Peki İran buna sessiz kaldı mı? Hayır. İran verdiği sözü tuttu. Daha önce açıklamıştı. Bölgedeki tüm Amerikan üsleri meşru hedef haline getirilecek. Ve saldırı başlar başlamaz füzeler fırlatıldı. Bahreyn'deki ABD donanması 5. Filo merkezi vuruldu. Katar'daki üs yakınlarda patlamalar. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, savaş beklenenden çok daha hızlı yayıldı. Videoyu hazırladığım an itibariyle en az 4 farklı ABD üssü vurulmuştu ve ardından beklenmedik bir ses çıktı. İran'daki son şahsın oğlu Rıza Pehlevi, ABD'ye açık bir teşekkür mesajı yayınladı. İran halkına seslendi. Özgür günlerimize yakında kavuşacaksınız. Tüm dünya bu gelişmeleri şok içinde izledi. Birleşik Milletler Genel Sekreteri saldırıları kınadı. İngiltere, Fransa, Almanya acil toplantılar düzenledi. Katar hava sahasını acilen kapattı. Türk Hava Yolları Orta Doğu uçuşlarını iptal etti ve Hürmüz Boğazı geçişlere kapatıldı. Bu tek bir cümle ama sonuçları devasa. Dünya petrol ticaretinin %20'si bu boğazdan geçiyor. Günlük 17 ila 20 milyon varil petrol. Boğazın kapanmasıyla petrol fiyatları bir anda fırladı. Trump ise açıklamalarını sürdürdü. Tarihsel bir anlatıyla başladı. 1979 Büyükelçilik baskını. 1983 Beyrut saldırısı, Irak ve Suriye'deki Amerikan kayıpları. İran'ın Amerika'nın tarihsel düşmanı olarak anlattı. Bu uzun zaman anlatısının bir amacı vardı. Savaşı kaçınılmaz göstermek.
Ve ardından net bir tablo çizdi. İran'ın füzeleri yok edilecek, nükleer altyapısı bitirilecek, donanması batırılacak. İran halkına ise mesaj verdi. Özgürlüğünüz için fırsat bu. Operasyonun en az 4 gün süreceği açıklandı. Ama Trump'ın son açıklaması daha çok sert bir mesaj içeriyordu. Ben istediğimi alana kadar bu savaş devam edecek. Yani masada hiçbir kırmızı çizgi kalmamıştı. Şimdi gelelim bizi en çok ilgilendiren konuya. Bu savaş Türkiye'ye sıçradı mı? Cevap net. Zaten sıçramış durumda. Çünkü savaş sadece askeri değil, ekonomik, enerji, göç, her boyutu var. Türkiye, NATO üyesi bir ülke. ABD üslerine ev sahipliği yapıyor. İran gerçekten söylediklerini uygulamaktan çekinmezse Türkiye teknik olarak hedef alınabilir. Ama bir de diğer taraf var. Türkiye, İran'la uzun bir kara sınırı paylaşıyor. Yani hem NATO müttefiki hem de sınır komşusu ikilemiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin tutumu şu ana kadar akılcı oldu. Dışişleri Bakanlığı arabuluculuğa hazırız, derhal son bulsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanı başımızdaki bu tablo bizi derinden tedirgin ediyor. Bu çok önemli bir denge politikası. Şimdi gelelim enerji meselesine. Bu tek başına yıkıcı olabilir. Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke. Hürmüz Boğazı kapandı. Dünya petrolünün %20'si artık geçemiyor. Enerji fiyatları yükseldi. Bu doğrudan enflasyon demek. Türkiye için bu yaklaşık 11 milyar dolarlık bir zarar anlamına geliyor. Ve bir de göç meselesi var. Suriye Savaşı'nı hatırlayın. 20 milyon nüfuslu Suriye'nin etkilerini kaç yıl yaşadık? İran'ın nüfusu 90 milyonun üzerinde. Olası bir göç dalgasının boyutunu siz hesaplayabilirsiniz. Sınır güvenliğinde Suriye iç savaşında zorlandığımızı herkes biliyor. İran sınırı daha da uzun ve zorlu. Şimdi sonuç olarak savaş burada orada değil, etkileri şimdiden kapımıza dayandı. Şimdi işin gerçek yüzüne bakalım. Amerika, İran halkının özgürlüğü için savaştığını söylüyor. Ama bunu söyleyenler Gazze'yi yerle bir edenlerle aynı. Gerçek şu, dertleri ne halk ne de demokrasi. İsrail için mesele varoluşsal, nükleer İran asla kabul edilemez. ABD için ise mesele bölgesel güç. İran ise kendini şöyle görüyor, kuşatma altındaki bir devlet. Bu iç siyasette de hizmet ediyor. Dış tehdit varsa içeride güvenlikçi refleksler meşrulaşıyor. Ama işte burada büyük bir çelişki başlıyor. İran'da son haftalarda 6.000'den fazla insanın ölümüyle büyük protestolar yaşandı. Halk rejimden gerçekten sıkılmış durumda. Bu yüzden dışarıdan gelen saldırıya rağmen bazı insanlar sevindi. Alışık olunan bir senaryo değildi ama zemin böyle hazırlanmıştı. Ve İran artık gerçekten tek başına kalmıştı. Hizbullah zayıflamış, Hamas darbe almış, Husiler yıpranmıştı. İran'ın vekil güç mimarisi çöküyor. İşte bu tam da istenen buydu. Nükleer silahsız, vekil güçsüz, ekonomisi çökmüş bir İran. Tarihe not düşüyoruz. Orta Doğu'nun yeni haritası çiziliyor. Buraya kadar anlattıklarımı bir kenara bırakın ve şunu düşünün. Türkiye olarak biz bunun neresindeyiz? Çok şükür ki ülkede uzun yıllardır gerçek anlamda sıcak savaştan uzak olarak yetiştirildik. Bu savaşı bir haber gibi izleyenler de var, sanki bir oyun gibi de. Ama savaş asla bir oyun değil, hiç de olmadı. Bir kez savaş ortamını yaşayan bir insan bunu asla unutmuyor. Atatürk boşuna mı demişti? Yurtta sulh, cihanda sulh. Savaşı en iyi bilen insandı ve savaşın kötü olduğunu defalarca söylemişti. Şimdi yaşananlar muhtemelen hepimizin hayatlarını derinden etkileyecek. Enerji fiyatları, ekonomik, göç, güvenlik hepsi birbirine bağlı. Takip etmeye, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kanalda tek bir şey yapıyoruz. Söylenmeyenleri söylüyoruz. Bayanlar baylar, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.